Merhaba örgü severler. Pembe Motelem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kız bebeklerimiz için çok güzel ve şık bir elbise modelini baştan sona tüm ayrıntılarıyla anlatacağım. Elbisem iki parçadan oluşmakta. İlk önce ön parçamıza başlayacağız pile kısmından. Daha sonra eksiltmelerle ve ön tarafa modelimizi kuracağız. Sonrasında kol altından itibaren yine eksiltmelerle ve düğme iliğimizle beraber ön parçamızı tamamlamış olacağız. Sonrasında arka parçamızı da yine aynı ilmeklerle başlayıp yarıya indiriyoruz. Arka parçamızda herhangi bir modelimiz yok. Daha sonrasında yine kol altı kesimleri ve bağcık kısmımızla beraber bitiriyoruz. Ön tarafta süpürge modeli kullandım. Toplamda 2 adet ahşap düğme kullandım. İp olarak da Alize Happy Baby 669 turkuazını kullandım. 3,5 numaralı şiş ile beraber ipim 100 gram 330 metre ve toplamda 1,5 yumak ip kullandım. Yine sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Genişlik olarak da buradan şu kısma kadar toplamda 26 santim ve bağcık kısmının en tepe noktasından pile kısmına kadar da toplamda 44 santim olacak şekilde yaptım. Ve bu da 9-12 aylık bir bebek için gayet uygun bir ölçü. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de hazırsanız elbisemizin yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi modelimize başlayalım. Elbisemize Alize Happy Baby ipimizle beraber 3,5 numaralı şişimizle ve 136 ilmekle başlıyoruz. 136 ilmeğimizi şişimize attıktan sonra örgümüzün ters yüzündeyiz ve bir düz bir ters olarak ilmeklerimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeği olarak. Daha sonra bir düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde ilk sıramızı tekli lastik olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonundaki ilmeğimizi örmeden alacağız. Ön yüzde ilk baştaki ve sondaki ilmeklerimizi öreceğiz. Arka yüzde örmeyeceğiz. Ön yüzde her iki tarafta da öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Son bir ilmek kalana ilmeğim ters şeklinde geldi ve sondaki ilmeğimi de örmeden diğer şişimi alıyorum. Daha sonra ön yüze geliyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Kenardaki ilmeğim de dahil, kenardaki ilmeklerimizi de ön yüzde öreceğiz ve sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerim düz olarak öreceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Arka tarafına geldiğimizde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Şu an modelimizin ön parçasını yapıyoruz. 2 parça olarak öreceğiz. Daha sonra dikiş çalışmalarıyla birleştireceğiz. Şimdi etek ucundan başladık. Yukarıya doğru öreceğiz. Belli bir miktar 136 ilmeğimizi ördükten sonra ilmeklerimizi kesim çalışmasıyla istediğimiz ilmeğe indireceğiz. Şimdi 136 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters olacak şeklinde örmeye devam edelim. Kenardaki ilmeklerimizi önden örerek her iki tarafta, arkadan da örmeden alacağız.
136 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters örgü olarak toplamda 38 sıra ördüm. Şimdi modelimize başlamadan önce 2 haroşa sırası öreceğiz. Önden düz, arkadan da düz şeklinde haroşalarımızı elde edeceğiz ve bu arada kesim çalışmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. 2 ilmeğimi birden ara kısma şöyle geçiş yaparak ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Şöyle kesiyorum. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ikişer ikişer alıp kesim çalışmamızı yapıyoruz ve ilmeklerimizi yarıya düşürüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar keserek toplamda 69 ilmeğe kadar düşürdük. İlk başta bir ilmeğimizi örüp ondan sonra kesim çalışması yapmıştık. Burada da son kesim çalışmamızdan sonra bir ilmeğimizi örüp sıramızı tamamladık. Arka yüze geçtiğimizde etek ucumuzu bitirmiş oluyoruz ve haroşa 2 diş haroşa sırası 69 ilmeğimizi örmeye başlıyoruz. Ön tarafta düz bir şekilde örmüştük. Şimdi arka tarafa geldiğimizde de ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. 2 diş haroşa sırası yaptıktan sonra modelimizin kurulumuna başlayacağız. İlmeklerimizi ayıracağız. Ortadaki 19 ilmeğimizi süpürge modelimizi kuracağız. Şimdi 2 diş haroşa sıramızı örelim. Modelimizi kurmak için gelelim. 2 haroşa sıramızı ördükten sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi ilmeklerimizin toplamı, kalan ilmeklerimiz 69 ilmekti. İlmeklerimizin ortadaki 19 ilmeğine örneğimizi kuracağız. Kenardaki 25'er ilmeğimizi önden düz, arkadan ters örgü olarak öreceğiz. Şimdi başlangıçta 25 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Model kurulumumuzun olduğu yere kadar geliyoruz. Şöyle ilerleyelim ayracımızın olduğu yere kadar. ...19 ilmeğimizin olduğu yere kadar geldik. 19 ilmeğimizin ilk 2 ilmeğini ters öreceğiz. Bu ilmeklerimizin ilk 2 ve son 2 ilmeklerini önden ters, arkadan düz örgü olarak öreceğiz. Şimdi 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonra bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir doluyoruz ve bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, bir düz, 2 ters ve bir düz ilmeğimizi ördük. Daha sonra burada 5 ilmek düzümüz oluştuktan sonra bir dolama yapıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Ve sonrasında 2 ilmek tersimizi örüp
19 ilmeğimizle modelimizi kurmuş oluyoruz. Sonrasında 25 ilmeğimizi önden düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Önden düz olarak örüyoruz. Arka tarafta da ilmeklerimizi şu 19 ilmeğimizin ayracımızın olduğu yere kadar 25 ilmeğimizi örüp şu modelimizin olduğu yere geliyoruz. 25 ilmeğimizi ters örüp ayracımızın olduğu yere kadar geldik. Yani 25 ilmeğimiz burada önden düz, arkadan ters olarak sabit. Burada 2 ters ilmeğimizi örmüştük. O ilmeklerimizi 2 düz olarak örüyoruz. Bir ters ilmek örüyoruz. Burada arttırdığımız ilmeği de ters olarak örüyoruz. Daha sonra bir ters ilmek daha örüyoruz. İki düz ilmek örüyoruz. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek. Ters ilmeğimizi örüyoruz. Doladığımız ilmekte ters, yanındaki ilmeğimiz de ters ve 2 düz ilmeğimizi örüp modelimizi arka yüzden tamamlıyoruz. Diğer ilmeklerimizi, 25 ilmeğimizi ters örgü olarak örüyorum. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Daha sonra tersten örelim. Yine ön yüze gelip modelimizin ikinci sıra çalışmasını yapalım. 25 ilmeğimizi örüp yine ayracımızın olduğu noktaya geldik. 2 ters ilmeğimizi örüyoruz. Sabit olan. Şimdi az önce bir ilmekti dolamadan önce. Doladıktan sonra bir ilmek daha artışımız oldu. 2 ilmeğimiz oldu. Daha sonra bir düzü örmeden önce bir tane doluyoruz. Şu dolama işlemini de bu tarafa alarak yapıyoruz. Şöyle orada bir dolama ilmeğimiz oluyor. 2 tersimizi örüyoruz. Bir düzümüzü örüyoruz. 2 tersimizi örüyoruz. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, daha sonra bir ilmek yine doluyoruz. 2 düzümüzü örüyoruz. 2 tersimizi örerek modelimizi tamamlıyoruz. 25 ilmeğimizi sabit olarak önden düz, arkadan ters olarak örüyoruz. Daha sonra yine ilmeklerimizi, ortadaki 19 ilmeğimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Arttırdığımız ilmekleri de ters olarak örüp arttırmamızın ve modelimizin ikinci sırasını tamamlamış oluyoruz. Yine ön tarafa geliyoruz. 25 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Daha sonra 2 ters örüyoruz. 1, 2, bu sefer 3 düz örüyoruz. 3 düz ördükten sonra bir dolama yapıyoruz. Modelimize devam ediyoruz. Daha sonra 3 ilmek, bu tarafta da bu sefer 3 ilmek oluşuyor. Yine orada da aynı şekilde dolama yaptığımızla beraber düz bir şekilde arkada ters ördüğümüzü devam ettiriyoruz. Modelimizi sürekli bu şekilde devam ettireceğiz. Yani gördüğümüz şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi ikinci sıramı bir bitireyim. Üçüncü sıramı da tekrar sizlere göstereyim. Arkadan ilmeklerimizi yönüne göre örüp daha sonra 25 ilmeğimize ters örüp tamamladım. Sonra ön yüze geldim. Ön yüzde yine 25 ilmeğimi örüp tekrar modelimizin olduğu yere geldim.
2 tersle başlıyoruz 25 düz ilmeğimizi ördükten sonra. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeğimizi ördükten sonra bir arttırım yapıyoruz. Bir düz ilmek, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz. Daha sonra bir ilmek yine arttırıyoruz. 1, 2, 3 ilmek düzümüzü ördükten sonra 2 tersimizle beraber modelimizi tamamlıyoruz. Sonrasında 25 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artık ayraçlarımızı koymaya gerek yok. Modelimiz belli olmaya başladı. 25 ilmeğimizi düz ördükten sonra arkada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yine modelimizin arkasında ilmeklerimizi gördüğümüz şeklinde örüp sıramızı tamamlıyoruz. 4. sıramıza, arttırım sıramıza gelmiş oluyoruz. Arkadan ilmeklerimizi örüp tamamladık. Yine ön sıramıza geldik. 25 ilmeğimizi ördükten sonra modelimizin olduğu yere geldik. Modelimize 2 ters ile başlıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4 düzle devam ediyoruz. Bir arttırma yapıp bir düzümüzü örüyoruz. 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, bir arttırma yapıp 4 adet düzümüzü örüyoruz. 2 tersimizle beraber modelimizi bitirip 25 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Daha sonra arkamızda da ilmeklerimizi gördüğümüz şeklinde örüp önden de 25 ilmeğimizi örüp modelimizin olduğu yere tekrardan geliyoruz. 4 defa arttırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4 ve yine 25 ilmeğimizi ön yüzde örüp modelimizin olduğu yere geldik. 2 ters örüyoruz. Daha sonra düz ilmeklerimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düzümüzü örüp bir arttırmayla beraber bir ilmek düzümüzü oluşturuyoruz. Daha sonra 2 ilmeğimizi ters ilmeğimizi kesiyoruz. Bir düz örüyoruz. 2 ters ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bir düz örüyoruz. 2 ters ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bir düz örüyoruz. 2 ters ilmeğimizi birlikte örüyoruz ve bir düz örüp eksiltme çalışmalarımızı tamamlıyoruz. 5. sıramızda ters ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Bir artırmayla beraber 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düzümüzü örüp 2 ilmek tersimizle modelimizi tamamlıyoruz ve yine 25 ilmek düzümüzle beraber devam ediyoruz. Arkada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Ve tekrar ön yüze geliyoruz. Örgümüzün ön yüzüne tekrardan geldik modelimizin olduğu yere. 2 ilmek tersimizi örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5,
6 düzümüzü ördükten sonra bir arttırma çalışması yapacağız ve bir düzümüzü öreceğiz. Şimdi eksiltme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada bir düz bir ters olarak toplamda 2, 4, 6, 8 bir tane düzümüzle beraber 9 ilmeğimiz kaldı. Buradaki ilmeklerimizi 2 ilmeğimizin yönünü değiştirerek kesim çalışması yapacağız. Bu şekilde ara kısmından şişimizi geçirerek kesim çalışmamızı yapıyoruz. Yine tekrar sıradaki ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Düz ilmeğimizi önden diğer tarafa alıyoruz. Şöyle. Daha sonra ara kısmından ilmeklerin arasından geçiş yaparak kesiyoruz. Ters ilmeklerimizi de burada kesmiş oluyoruz. Tekrar sıradaki ilmeklerimizi yönünü değiştiriyoruz. Ara kısmından kesiyoruz. Tekrar ilmeklerimizin son kez yönünü değiştiriyoruz. Şöyle ara kısmından geçirmemiz lazım. Şöyle biraz bollaştıralım. İkisini bir almaya çalışıyoruz. İlmeklerimizi sıkı dokuyunca biraz ara kısmından geçirmesi zor oluyor. Ara kısmından yine geçirerek ilmeklerimizi kesim çalışması yapıyoruz. Daha sonra yine düzlü ilmeklerimizin olduğu yere geliyoruz. Bir ilmek arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi ördük düz olarak. 2 ilmeğimizi de ters ördük. Daha sonra 25 ilmeğimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta da kesim çalışması yapacağız. Arkada da 25 ilmeğimizi örüp yine önlerimizin olduğu bölüme kadar geliyoruz. Modelimizin olduğu yere geldik. 25 ilmeğimizi ters ördükten sonra 2 ilmek düzümüzü örüyoruz ve aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi ters örüyoruz. Burada artırma ilmeğimizin olduğu bölüme geldik. Burada artırma ilmeğimizle beraber 2 ilmeğimizi artırma ilmeğimizle beraber yanındaki ilmeğimizi kesiyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeğimizi şişimize alıyoruz ters olarak. Şöyle üçünü bir kesiyoruz. Daha sonra bir tane ilmeğimiz ve arttırdığımız ilmek kalıyor. Onunla beraber de ikisini bir kesim çalışması yapacağız. Şöyle ikisini bir ters olarak kesiyorum. Ve daha sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aradaki 6 ilmeğimi, sonra 2 ilmeğimi düz örerek modelimi bitiriyorum ve 25 ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ortada 3 ilmeğimiz kalmış oldu. 3 ilmeğimizin ortadaki bir düz ilmeğine popcorn çalışmamızı yapacağız. Şimdi 25 ilmeğimi tamamlayayım arkadan ters, önden düz olarak ve daha sonrasında popcorn çalışmasını yapmak için gelelim.
Önden 25 ilmeğimizi düz olarak örüp tekrar modelimizin olduğu yere geldik. İlk başlangıçta 19 ilmeğimiz vardı. Yine kesim çalışmalarımızla beraber 19 ilmeğimiz kalmış oldu. Şimdi bu sırada herhangi bir arttırma çalışması yapmayacağız. 2 tersimizle başlıyoruz. Daha sonra düzlerimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzümüzü ördük. Ortadaki 3 düz ilmeğimizin ilkini ördükten sonra ikincisine 2,50 milim tığ ile popcorn çalışmamızı yapıyoruz. Tığımızın üstüne alıyoruz. İpimizi zincir çekip içinden geçiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra buradaki noktaya popcorn çalışması yapıyoruz. Aynı yere ikili trabzan gibi batıyoruz. 4 kez battık. 5 kez batalım. 5 kez batıyoruz. İpimiz ince olduğu için bir zincir çekip sabitliyoruz. Daha sonra şişimize geçiriyoruz. Şöyle. Sonra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 3 ilmeğin yanındaki bir ilmeğimizi ördükten sonra düz olarak diğer ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Daha sonra arkadaki yandaki ilmeklerimizde 2 ters, 25 ilmeğimizi de düz olarak örüp devam ediyoruz. Bu şekilde modelimizin ilk aşamasını tamamlamış olduk. Şöyle arkada da ilmeklerimizi gördüğümüz şeklinde örüyoruz ve tekrar ön yüze gelip ikinci modelimizi, süpürge modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ön yüze gelip 25 ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra modelimizin ikinci çalışmasına başlıyoruz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek dola, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve bir artırıyoruz, bir doluyoruz, 1 ilmek düz ve 2 ilmek tersle ikinci modelimize başlıyoruz. Bundan sonraki süpürge modelimizdeki çalışmalar aynı ilk modelimizdeki olduğu gibi yapıyoruz. İlk modelimizin tekrarı şeklinde ilerliyor. Bu şekilde 25 ilmeğimizi tamamladıktan sonra yine arkada ilmeklerimizi gördüğümüz şeklinde örüp örneğimizi yukarıya doğru devam ediyoruz. Elbisemizi ortadaki modeliyle beraber yukarıya doğru devam ettirdik ve modelimize 4 adet popcorn çalışması yaptık. Süpürge modelimizin son 4. modelimizi yaptıktan sonra ön sıraya geldik. Popcornumuzu yaptık ve sıranın sonuna geldik. Kenardaki 25 ilmeğimizi yukarıya doğru sabit olarak düz, önden düz, arkadan ters olarak ördüm. Şimdi örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. Arka tarafında ilk başlangıç noktasında 10 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonraki ilmeklerimi yönüne göre ters olarak örüyorum. ...25 ilmeğimiz vardı burada. 10 ilmeğimizi haroşa olarak ördükten sonra 15 ilmeğimiz kalmış oldu.
Sırayla bu şekilde devam ediyoruz. Yönüne göre örüp sıra sonuna kadar gelelim. 10 ilmek kalana kadar örelim. 10 ilmek kalana kadar yönüne göre ördüm. 10 ilmek kalınca ilmeklerimi haroşa olarak örmeye başladım. Böylelikle modelimizde, örgümüzde ilk 10 ve son 10 ilmeği haroşa olarak ördük ve ön yüze geldik. Zaten hemen gördüğünüz gibi ilk haroşa dişimiz ortaya çıktı. Şimdi tekrar ön yüze geliyorum. Ön yüzde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 10 ilmeğimi. Daha sonra diğer ilmeklerimi de yönüne göre örüyorum. Süpürge modelimizi tamamladık, dördüncüyü. Beşinciye başlarken yine modelimizi aynı şekilde kuruyoruz. Böylelikle ilerliyoruz. Kenarda 3 diş haroşa sırası olana kadar örüyoruz. 3 diş haroşa sıramı ördükten sonra örgümün arka tarafına geldim. Kenarlarda 1, 2, 3 diş haroşa sıramızı oluşturduk. Örgümüzün arka tarafına geliyoruz. İlk 4 ilmeğimizi ve son 4 ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4. 6 ilmek haroşamız kaldı. Birinci ilmeğimiz 2, 3, 4, 5, 6. 4 ilmek kesim yaptıktan sonra 6 ilmek haroşamız kaldı. Daha sonra ilmeklerimizi yönüne göre örüyoruz. Ortadaki süpürge modelimizi devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Ön yüze geldim. Ön yüzde de yine diğer tarafta olduğu gibi burada da 4 ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimizi kestikten sonra toplamda 6 haroşamız kalıyor ve 6 haroşa ilmeğimizi de örüyoruz. 6 ilmeğimizi ördükten sonra elbisemizin hem sağ tarafından hem sol tarafından yukarıya doğru 2 düz ilmeğimizden kesim çalışmaları yapacağız. 6 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düzümüzün olduğu yere geldik. 2 ilmeğimi de bu şekilde yönünü değiştiriyorum. İlmeklerimin arasından şöyle geçiriyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi yönüne göre örüyorum. Ortadaki modelimize de devam ediyoruz, süpürge modelimize. 3 ajur çalışması yaptık. 4. ajur çalışmamızdayız. Sonda 6 ilmek haroşanın yanında 2 düz ilmek kalana kadar örüyoruz. Sıra sonunda 6 ilmek haroşa ilmeğimiz ve 2 düz ilmeğimiz kaldı. 2 düz ilmeğimizi de şöyle üstten çaprazlama olarak kesiyoruz. Daha sonra 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Arka tarafımıza geçtiğimizde ise yine 6 ilmek haroşayla başlıyoruz. Başta ve sonda 6 ilmek haroşa, orta tarafta da hem süpürge modelimizi yürütüyoruz hem de ilmeklerimizi yönlerine göre örüyoruz. 2, 4, 6, daha sonra ters şeklinde örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar geliyoruz.
İlmeklerimizi örüp tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde yine 6 ilmek haroşayla örgümüzle başlangıcımızı yapıyoruz. Daha sonra 2 düz ilmeğin içinden kesim çalışması yapıyoruz. 2 ilmeğimi şu şekilde yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra kesim çalışması yapıyorum. Sonrasında yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Modelimizi de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 6 ilmek haroşamız ve 2 düz ilmeğimiz kaldı. 2 düz ilmeğimizi de şöyle üstten çaprazlama olarak kesim çalışmasıyla beraber ördüm. Daha sonra 6 ilmek haroşamızı da örerek sıramızı tamamlamış olduk. Bu kesim çalışmalarımızı her ön yüze geldiğimizde 6 ilmek haroşadan ve sonra ve önce yapacağız ve ayrıca modelimizi de yukarıya doğru devam ettireceğiz. Bu şekilde kesim çalışmalarımıza devam edelim. En sonda kaç adet kestiğimi, kaç ilmek kaldığını sizlere söyleyeceğim. Elbisemizin ön parçası için kesim çalışmalarımı tamamladım. İlmeklerimizi toplamda 35 ilmeğe kadar indirdim. Ve öndeki modelimizi devam ettirdik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 süpürge modelimiz oldu. Modelimizden sonra kesim işlemlerine devam ettiğimiz için daha sonra da şu ortadaki ilmeklerimizi düz örgü olarak örmeye devam ettik. Yine kenardaki 2 ilmek ters ilmeklerimizi ördük. Burada da düz ilmeğimizin olduğu yerde de toplam 2 ilmeğimiz kaldı. Yine kenardaki 6 ilmek haroşalarımızı kesim çalışmasına kadar yürüttük. Gördüğünüz gibi şu şekilde her iki tarafta da kesim çalışmalarımızı yapmış olduk. Şimdi var olan 35 ilmeğimizi hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan toplamda 2 diş haroşa sırası öreceğiz. 2 diş haroşa sırasından sonra ilmeklerimizi düğme iliklerimizi açacağız. İki diş haroşa sırası örelim. Daha sonra düğme iliklerimizi açmak için gelelim. 2 diş haroşa sırasını tamamladıktan sonra düğme iliklerimizi hem sağda hem solda açalım. İlk 3 ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek boşaltıyoruz. Yani arttırma çalışması yapıyoruz düğme iliğimiz için. 2 ilmeğimizi birden kesiyoruz. Daha sonra sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Diğer tarafta da yine düğme iliğimizi açıp haroşa örgülerimize devam ediyoruz. Bu şekilde örelim 5 ilmek kalana kadar. 2, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi birden kesiyoruz. Daha sonra bir ilmek boşaltıyoruz ve 3 ilmek haroşamızı ördükten sonra sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geliyoruz. Arka yüzünde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Düğmeliklerimizi açtık. Şu şekilde iliğimizin olduğu yeri de haroşa örüyoruz. Ve haroşa sıralarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz.
Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 haroşa sırası yaptık. Ve şimdi örerek kesme tekniğiyle bütün ilmeklerimizi tek seferde kapatıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimi örüyorum. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örerek kesim tekniğiyle beraber 35 ilmeğimizin tamamını kapatıyoruz. Ve bu şekilde ilmeklerimizi kapattıktan sonra örgümüzün ön parçasını bitirmiş oluyoruz. Örgümüzün ön parçasını kesim çalışmamızdan sonra tamamlamış olduk. Şimdi arka parçasını da aynı şekilde yine dip kısmından şöyle yine 136 ilmekle başlayacağız. Yine ilk sıramızda bir düz bir ters öreceğiz. Daha sonrasında 38 sıra önden düz arkadan ters öreceğiz. İlmeklerimizi yarıya indirip iki diş haroşamızı öreceğiz. Sonrasında ön tarafta süpürge modelimizi kurmuştuk. Arka tarafta herhangi bir model çalışması yapmayacağız. Sadece önden düz, arkadan ters olacak şekilde kol altına gelene kadar öreceğiz. Sonrasında yapacağımız şeyler yine aynı. Yine 3 diş haroşa sırası öreceğiz. 4 ilmeğimizi keseceğiz. 10 ilmek haroşa ilmeğimizi örüp sonrasında 4 ilmek keseceğiz. Sonra 6 ilmek haroşamızı devam ettireceğiz. Hem sağdan hem soldan kesim çalışmalarıyla beraber devam edeceğiz. Sonrasında bağcık çalışması yapacağız arka tarafta. Şimdi ben arka parçamı öreyim. Daha sonra bağcık çalışmasında için gelelim. Elbisemizin arka tarafını da aynı sayılarla, aynı kesimlerle tamamladım. Sadece modelimizde süpürge modelimizi orta tarafa koymadık. Düz örgülerle devam ettik. Daha sonra 5 diş haroşa sırası en son aşamada ördük. Şimdi ördüğümüz ilmeklerle beraber bağcık çalışmalarımızı yapacağız. Ön tarafta düğmeliklerimizi açmıştık. Arka tarafta da elbisemizin bağcık çalışmalarını yapacağız. İlk 7 ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak. İki, 4, 6, 7. Daha sonra 2 ilmek daha örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir ilmek daha örüyorum. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi, ortadaki ilmeklerimizi kapatıyoruz. Daha sonra bağcık kısımlarımızı öreceğiz. Bu şekilde bağcık kısımlarımızı örmeye başlayacağız. 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimizin kesim çalışmasını tamamlayalım. Bağcık kısımlarımızın uç kısımlarında düğmelerimiz olacak her iki tarafta. Hemen bir sayalım. Şunu da öreyim. 2, 4, 6, 8, 9 kaldı. 2 adet daha kesim çalışması yaptıktan sonra diğer tarafı da 7 ilmek haroşa olacak şekilde bıraktım ve 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi örüp tamamladıktan sonra örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz.
Ve ilmeklerimizi bu şekilde yürütüyoruz. İlk bağcığımızı bu şekilde örüyoruz. Tekrar öne geliyoruz. 7 ilmeğimizi örüyoruz. Yukarıya doğru bağcık çalışmamızı devam ettiriyoruz. Buradaki bağcık çalışmalarımızda toplamda bu sıra haricinde 36 diş haroşa sırası bağcık çalışmamızı yapıyoruz. Diğer tarafa geliyoruz. İpimizi arka taraftan bağlıyoruz. Şöyle şu şekilde. Çünkü ön taraftan örüp ilerletmiştik. Daha sonra burayı ördükten sonra yine burayı da 36 diş haroşa sırası örerek bağcık çalışmamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında da dikiş çalışması için geliyoruz. Bağcık kısımlarımızı tamamladıktan sonra modelimizin dikiş aşamasına geldik. Her iki parçamızı da ön yüzü bu şekilde yukarıya bakacak şekilde yan yana koyuyoruz. Daha sonra şöyle şu şekilde ben ipimizden biraz fazla bırakmıştım. Karşılıklı olarak dikiş çalışmasıyla beraber yukarıya doğru elbisemi dikmeye başlayacağım. Hemen ilk kenardan, köşeden bu şekilde ilk çalışmamızı, kenar çalışmamızla beraber dikiş çalışmamıza başlıyoruz. Sizler dikiş çalışmanızı nasıl şekilde kolayınıza geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ön yüzden yapıyorum. Daha sonra da diğer tarafı aynı şekilde yapacağım. Şöyle kenar yerlerinden şöyle şu şekilde kenar yerlerinden karşılıklı olarak bir ön parçadan bir arka parçadan olacak şekilde alacağız. Ve dikişimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Bağcık kısımlarımıza 2 adet düğme taktıktan sonra her iki tarafı da dikiş çalışmasını yaptıktan sonra elbisemizi tamamlamış olacağız. Şöyle yukarıya doğru şöyle şu şekilde yukarıya doğru çalışmamızı yapacağız. Yine şu haroşa yerleri karşılıklı gelecek şekilde yukarıya doğru devam ettireceğiz. Ve en son şu kol altındaki haroşanın şu üst köşesine gelene kadar dikiş çalışmamızı yapıp her iki tarafta da tamamlayacağız. Elbisemizin dikiş çalışmasını tamamladıktan sonra ve düğmelerini diktikten sonra tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi harika, çok şık bir model oldu. İsterseniz şu ön tarafa da farklı bir model koyarak başka elbiselerde yapabilirsiniz. Aynı ilmek sayılarıyla beraber. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.